Bugün sizlere Başak Burcu'nun sindirim sisteminden bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Sevgili Başaklar, bu video sizin için ve aynı zamanda haritasında, doğum haritasında Başak Burcu'nda stelyumu olan kişiler için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başak Burcu'nun sindirim sisteminden bahsedeceğiz ama bu bir tıbbi tavsiye kesinlikle değildir. Bunu özellikle söyleyeyim. Başak Burcu nerededir? Başak Burcu gökyüzündedir biliyorsunuz ve Güneş o Başak Burcu'ndan geçerken doğduğunuz zaman size Başak Burcu derler. Bazen yükselen burcunuz ufukta Başak'tır ve yükselen burcunuz Başak'taysa bu videoda sizler için. Arkadaşlar, Başak Burcu'nun sindirim sistemi çok hassastır. Özellikle bunun altında yatan çeşitli sebepler vardır. Bu sebeplerin en basitlerinden bir tanesi gelecek kaygısı olan ve en yüksek sorumluluk sahibi burçlardan bir tanesi Başak Burcu'dur. Gelecek kaygısı zamanla stresi çoğaltır. Çünkü Başak Burcu, özellikle de Merkür'ünüz de Başak'taysa stres seviyeniz daha yüksek olur. Sebebi de kafanızda o kadar yüksek detaylar vardır ki, o kadar çok konular vardır ki ve beyniniz bir Zeigarnik etkisiyle çalışır. Zeigarnik dediğim bir konu, bir şey sorulduğunda ya da kafanızda bir soru oluştuğunda beyniniz o soruyu sürekli olarak tamamlamaya çalışır. Örnek veriyorum, Instagram'a girdiniz. Evinizdeki prizi düzeltmenin 3 yolu ya da 10 saniyede evinizdeki prizi düzeltmenin yolu gibi bir şey duyarsınız ve beyninizde hemen o konuyla ilgili bir soru oluşur ve o videoyu izlemek zorunda kalırsınız. Neden? Çünkü beyniniz orada bir tamamlanmamışlık algılar. Halbuki evinizdeki bu priz bozuk değildir. Hatta geçen gün birisi alay almış. Diyor ki gemilerin altını yalarken dikkat etmeniz gereken 3 kural falan diyor. Alay ediyor. Yani geminin altı yalanır mı? Yalanmaz. Ama ne oluyor? Orada beyninizde o anda bir Zeigarnik etkisi oluştu. İşte arkadaşlar, Başak Burcu ve İkizler Burcu'nda genellikle bu şekilde Zeigarnik etkisi oldukça yüksektir. Ve bu Başak enerjisi her şeyi çözümlemeye çalışır. Her şeyi çözümlemek, yani orayla ilgili bir düzen ve sistem oluşturmaya çalışır. Hatta bu Başak Burcu'nun düzenci, ev temizleyici, temizlikçi gibi yakıştırmaları bundan gelir. Çünkü oraya baktığı zaman bir bütün olarak bakar Başak Burcu ve Başak Burcu bu bütün olarak baktığı zaman ne karşısına çıkıyor? En olumlu ve en olumsuz detaylar. İşte burada en olumsuz detaylara düşünürken en kötü şey ne olabilir derken o en kötü şey gelir Başak Burcu'nu bulur. Peki hocam bunun sindirim sistemiyle alakası ne? Eğer bu şekilde zihinsel yapınız varsa vücudunuz kortizol seviyesi yükselmeye başlar, salgılamaya başlar diyeyim. Yani ben doktor olmadığım için genel anlamda astropsikolojik etkisinden bahsediyorum burada. Dolayısıyla bu bağırsaklarda çok önemli bir olumsuz etkiye sebep olur. Ve burada Başak Burcu'nun özellikle yiyeceği ve tüketeceği gıdalar çok önem arz eder. Şimdi Başak Burcu'nun bu gelecek korkusundan kurtulma durumu var mıdır? Var. Ama nasıl? Hayatında birincisi şükrü artırması gerekiyor. Şükür yani teşekkür, müteşekkir olmak. Yani ama siz sürekli mükemmel düşünürseniz, sürekli her şey süper olsun diye düşünürseniz işte burada Başak Burcu oradaki eksikliklere takılı kalacağı için o mükemmeliyetçiliğin altında da başarısızlık korkusu yattığı için bu şekilde vücudunuz psikosomatik tepkiler vermeye başlar. Şimdi bu psikosomatik etkiler doğrudan Başak Burcu'nun bağırsaklarına gelir ve bir gün içerisinde hem ishal olabilirsiniz hem kabuz olabilirsiniz ve yediğiniz her şey sizi şişirmeye başlar. Şişersiniz ve mide asidiniz artık ya köpürmeye başlar ya da mideniz boş bir çamaşır makinesi gibi çalışmaya başlar. Peki hocam bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Ya da ben düzeltmeyeceğim tabii ki. Bunu siz düzelteceksiniz ya da düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Başak Burcu'nun sindirimiyle ilgili bir durum tespiti yaptık. Tabii bu durum tespitini yaparken nelere dikkat ettik? Başak Burcu'nun gelecek kaygısının vücuttaki kortizol seviyesini etkilediğinden, bunun psikosomatik bir takım etkileri olduğundan her Başak Burcu için geçerli mi? Hayır. Başak Burcu alanını gölge çalıştıran kişilerde bunun daha yoğun olduğundan bahsettik. Ve yine Zeigarnik etkisinden bahsettik sizlere. Zeigarnik etkisinde de beyindeki serotonin ve dopaminle ilgili kısım tetikleniyor ve dolayısıyla da beyin sürekli olarak bir şeyleri tamamlamaya çalışıyor. Bu tamamlanmaya çalıştıkça beyin bir müddet sonra artık yorulmaya başlıyor ve bir yorgunluk etkisi geliyor. Ve Instagram gibi algoritmalarda bunlar daha çok tetikleniyor.
Yine aynı şekilde size birisi bir dert anlattığında, bir sorun anlattığında hemen aklınıza o alanı böyle sistematik olarak değerlendirdiğiniz için çözüm bulma eğilimi içerisine giriyorsunuz. Halbuki her sorun size çözüm bulasınız diye anlatılmıyor. Ama ne yapıyorsunuz? Yalnız kaldığınız zaman düşünüyorsunuz, yatarken düşünüyorsunuz ve bütün bunlar bir araya geldiğinde sizin bir müddet sonra tükenmişlik dediğimiz bir sendrom ortaya çıkıyor beraberinde. Şimdi aslında bu konu çok önemli bir konu. Neden biliyor musun? Şundan dolayı çok önemli bir konu. Bunun sıkıntılarını ben vakti zamanında kendim de yaşadım. Ve bununla ilgili gerçekten çok yoğun araştırmalar yaptım. Ve kendi problemimi çözerken buradaki durum tespitini yaptıktan sonra bunun çözüm yollarını gerçekten uyguladığınızda çok iyi neticeler alabileceğinizi ben umuyorum. Evet, şimdilik buraya kadar anlattıklarım bir durum tespitiydi. Ama bir de bunun çözümlerinden size bahsedeceğim. Çözüm olarak neler yapabiliriz? Ayrıca beslenmenizde dikkat etmeniz gereken, yani yeme alışkanlıklarınızda değiştirmeniz gereken çok önemli noktalar var. İşte o yeme alışkanlıklarınızda değiştirmeniz gereken bazı noktaları katıl butonuna bastığınızda üyelerimiz görebilecek. Onun linkini de buraya ya şu noktaya ya bu noktaya ikisinden bir tanesine ekliyor olacağım. Ya da bu videonun altındaki açıklamalarda bulacaksınız arkadaşlar. Yani bu durum tespiti videosu bunun birinci videosu. Buraya kadar anlattıklarımız durum tespitiydi. Bundan sonraki asıl çözüm yolları da katıl butonuna basınca. Evet.